Merhaba, ben Özlem. Bugün birlikte benim daha önceden çizdiğim bu görselin bir benzerini çizeceğiz. Şimdi ilk olarak bunu kapatıyorum. Sonra dokulu kağıt sekmesinin üzerine gelip artıya tıklıyorum ve İngiliz anahtarına tıkladıktan sonra bir fotoğraf ekle diyerek aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabileceğiniz ve indirebileceğiniz bu eskiz sayfasını indiriyorum. Buraya ekliyorum. Sonra bu eskiz sayfasının üzerinde artıya tıklayarak yeni bir katman ekliyorum ve herhangi bir griyi seçerek eskiz kalemimi alıyorum ve bunu birebir kopyalıyorum. Ben bu kopyalama işleminin hepsini tamamlamayacağım çünkü daha önceden çizdiğim için. Daha sonra renkleri de birebir kopyalamam gerekiyor. Bunun için herhangi bir rengin üzerine uzun basıyorum. Çizim kalemimi alıyorum. Burada çizim kalemini kullanıyor olmak çok önemli. Çünkü bu bir sulu boya fırça seti olduğu için renklerde kaymalar olabilir. Bu yüzden mutlaka çizim kalemini kullanıyorum ve kopyalamaya devam ediyorum. Tamamladıktan sonra hemen geliyorum ve eskizimi siliyorum. Veya bunun işaretini de kapatabiliriz. Ama kafamızın karışmaması için direkt olarak siliyorum. Şimdi dokulu kağıtlarımın altına geliyorum ve fırçalarımdan Islak Su ve Pigment isimli fırçamı seçiyorum ve ilk rengimi uzun basıyorum. Bu fırçada bilmemiz gereken şey hafif bastığımızda bir su yayacak olması ve daha ağır şekilde bastığımızda pigment verecek olması. Şimdi bu özelliklerini bilerek boyamaya başlıyorum. Bu renklendirme işlemim bittiğinde Şeffaf Yumuşak Dağıtıcı isimli fırçamı alarak bu renklerin şu çok belirgin olan kısımlarını dağıtıyorum. Bu yayma işlemim bittikten sonra bunun üzerine gelip yeni bir sekme açıyorum. Daha sonra bu sekmede herhangi bir değişiklik yapmak istersem bu sekmeye geri dönebilirim. Bu yüzden bunun üzerindeki bir sekme üzerinde çalışacağım. Çizim kalemimi yeniden alıyorum ve rengimi saf beyaza doğru çekiyorum. Şimdi çizim kalemimle çizdiğimde yuvarlağım birazcık şekilsiz oluyor. Bunu düzeltmek için çiziyorum ve bitirdiğim yerde elimi tutuyorum. Bunun tam bir yuvarlak olması için diğer elimle geliyorum ve ekrana basıyorum. Elim hala ekrandayken kalemimi kaldırıyorum ve boyayı içine sürüklüyorum. Şimdi bunu devam ettireceğim ve istediğim şekilde buraya hareler yapacağım. Şimdi ben daha önceki yaptığım görseli sadık kalabilmek için buraya Canvas'a geliyorum. Referans diyorum. Evet, referansımı ekledikten sonra harelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi bütün harelerimi yaptıktan sonra N'ye tıklayıp bu sayfanın çözünürlüğünü yaklaşık 30'a kadar getiriyorum. Sihirli değneğe tıklıyorum. Gauss bulanığı diyorum ve bunu 13'e kadar çekiyorum. Şuradaki simge 13 olacak. Daha sonra yeni bir sekme açıyorum ve tekrar benzer işlemi tekrar ediyorum.
Yeniden görünürlüğüme geliyorum. 42 civarında, 43 civarında bırakıyorum. Sihirli değneğe tıklıyorum. Gauss bulanığı diyorum ve yine 10'a kadar çekiyorum. Fakat görünürlüğü çok az. Birazcık daha bunu arttırıyorum. %53'te bırakıyorum. Siz isterseniz düşürebilirsiniz veya daha da arttırabilirsiniz. Hatta 49'a çektim. Şimdi bu işlemleri bitirdikten sonra yeniden bir sekme açıyorum ve çiçeklerimi boyayacağım. Bunun için ben şuraya bir renk ekledim. Bunu alabilirsiniz birebir aynısını çalışmak için. Opak artan fırçamı alıyorum ve hepsini boyamaya başlıyorum. Şimdi bu beyazla boyama işlemi bittikten sonra şuradaki gri rengimi seçiyorum. Yarı saydam koyu ton isimli fırçamı alıyorum ve bu papatyaların üzerinde bir sekme daha açıyorum. Çiçeklerin yönüne doğru minik Şimdi bu katmanımın görünürlüğünü istediğim ölçüde düşüreceğim. %76 benim için iyi. Daha sonra yeni bir sekme açıyorum ve papatyaların orta kısmını yapıyorum. Bunun için bu sarı rengimi alıyorum ve zemin renginden ayrılabilmesi için çapraza doğru, koyuya doğru getiriyorum. Yeniden opak artan ton fırçamı seçiyorum. Şimdi bu renk bence çok koyu. Hemen birazcık açıyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Gölge ekliyorum. Şeffaf yumuşak dağıtıcıyı alıyorum ve bu rengi dağıtıyorum. Hemen en koyu yeşilimi seçiyorum. Bunu da biraz koyulaştırıyorum ki zeminden ayrılabilsin. Şimdi burada ışıltılarla çiçeğin altındaki yere yeni bir sekme ekliyorum ve çizmeye başlıyorum. Eğer bu renk bize çok koyu geldiyse bu sihirli değneğe tıklıyorum. Renk tonu, doygunluk ve ışık deyip buradan rengini koyulaştırabilirim veya açabilirim. Bu benim için iyi. Şimdi eskizimi kapatıyorum. Çizimimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.